Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Ben bugün size fantastik ve fantastik sorular getirdim hocam. Veri analizini inceledim, analiz yaptım hocam ve sana piyasadaki yeni nesil sorulardan en zorlarını paşa paşa getirdim hocam. Bugün veri analizinin en zor sorularını çözeceğiz. İstersen çözmeden önce abone olarak bana destek olabilirsin. Ne diyorduk? 1000 abonede farklı bir şapkaya geçeceğim hocam. Lütfen bu konuda bana destek olursan sevinirim deyip hemen videoma seni bekletmeden geçiyorum hocam. Hadi diğer videomuza geçelim. Evet, ilk sorumuzda ne diyor? Bize ne vermiş soru yazan kişi? Sen ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Merkez Bankası'nın aynı hafta süresince dolar ve avronun Türk lirası karşısındaki alış ve satış fiyatına göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiş hocam. Dolar, euro, keşke bu fiyatlarda olsa. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Nerede? Ama biz sorumuza dönelim. Grafikteki alış fiyatları Merkez Bankası'ndan yatırımcıdan doları alırkenki fiyatını bak, alıcı fiyatı Merkez Bankası'ndan alırken, satış fiyatı ise de bankanın yatırımcıyı doları satarkenki fiyatı. Yani burada Merkez Bankası üzerinden düşünmemiz lazım diyor bize. Tamam, okey hocam, sıkıntı yok. Grafiklerde belirtilen haftada pazartesi günü 1000 dolar ve çarşamba günü 1000 avro satın alan bir yatırımcı diyor. Bak gel dikkatli bir şekilde bunları yazalım hocam. Hemen yazdım. Pazartesi günü. Ne kadar almış hocam? 1000 dolar. 1000 dolar alış fiyatına bakmayacaksın hocam. Satışa bakacaksın. Çünkü Merkez Bankası sana satıyor. Alıcı olan kişi sensin. Yani satışa bakacağız biz burada. Pazartesi günü geldim. 1000 doların Merkez Bankası tarafından bana satışına bakıyorum hocam. Bak satış burada neydi? 4.67. Yani 1000 çarpı 4.67'den 4670 TL'lik alım yapmışım. Artı dedim ve 1000 avroluk satın alım yapmışım. Bunu da ne zaman yapmışım hocam? Çarşamba günü yapmışım. Bak burada da satışa bakacaksın. Çünkü Merkez Bankası sana euro satıyor, tamam mı? 6.15. Yani 1000 avro ne yapıyor? 6150 TL yapıyor hocam. Yaz bunu yana. Bak 4000 ile 6000'i topla 10.000. Yazdım buraya hemen. 600 ile 100'ü topladım 700. 70 ile 50'yi topladım 120 etti hocam. Bak 700, pardon. Şunu şöyle yapalım. 120 yazdık hocam. Bunları ne zaman satıyormuş? Cuma günü 1000 dolar ve 1000 avroyu Türk lirasına çevirmiş hocam. O zaman ne yapacağım? Merkez Bankası senden bu dolar ve avroyu ne yapıyor? Alıyor hocam. Alış fiyatına bakacağım ben o zaman. Geldim Cuma günkü alış fiyatlarına bakıyorum şu an. Bak senden 4.70'ten almış hocam. Geldim Cuma günü yazdım. Ne kadardan almış? 4.70'ten bak. Dikkat et. 4.70'ten sen 1000 dolarını satmışsın Merkez Bankası'na. Merkez Bankası da senden almış hocam. Yazdım. Bak burada 30 TL kar etmişim. Hemen yazıyorum. 30 TL kar etmişim. Artı diyorum 1000 avroyu Merkez Bankası ne yaptı? Senden aldı hocam. Cuma gününe geliyorum. 5.92 yani 5920 TL. Bak burada zarar etmişim. Farkında mısın? Geliyorum bak, bunları toplama bile gerek yok. Direkt bunlar üzerinden kıyaslama yapayım. Arada ne kadar fark var? Bak 80 lira burada var. Yaptım. Üzerine ekledim. 6150 idi. 150 de buradan 230 TL zarar ver hocam. Zarar. Yani ben totalde ne yapıyorum? 200 TL zarar ediyorum hocam. Bana neyi sormuş? Kar, zarar durumunu bana söyle demiş. Ben de ne buldum hocam? 200 TL zarar etmiştir. C şıkkımı işaretledim. Bilmediğim şey yok. Lanet olsun bu kafaya ya. Yoluma bakıyorum hocam. Sıkıntı yok. Hadi gel beraber diğer sorumuza geçelim. Bu arada keyifler nasıl? Bayram yaklaşıyor. Mutlu musunuz? Nasıl gidiyor? Durumlar nasıl gidiyor? Hani LGS çalışma hızınız nasıl? Lütfen bunları yorumlarda belirtin. Ben de size yardım edebildiğim kadar yardım edeyim hocam deyip diğer soruma uzatmadan geçiyorum. Ne diyor? Aşağıdaki daire grafiğinde Temmuz ayında 1440 adet hindi ve tavuğun bulunduğu bir kümesteki hayvanların dağılımını göstermiş. Bak Temmuz ayında 1440 adet bunlardan varmış. Yani 360 dereceye 1440 adet hindi ve tavuk varmış. Direkt soruyu okuyunca yapmaya başladım. Farkında mısın? Hemen oranlayacağım. Bak 360 derecelikte 1440 adetim varmış. O zaman 150'de ne düşer? Yani ben hindinin adetini buluyorum hocam. X dedim. Bak 360 ile 1440'ı sadeleştir. 1'e 4 oran var. Yani 150'yi 4'e böleceğim. Hocam 150'yi 4'e bölersem pardon niye 4'e biliyorsun? Bak 1'e 4 oran var. 150 600 etti hocam. Yani hindiden 600 tane varmış. O zaman tavuğa ne kaldı? Tavuk 1440 ulaşmam için 840 kaldı galiba. Evet 840 kalmış. Geçiyorum alt tarafı okumaya başlıyorum. Hindi ve tavuğun fiyatını
hindi ve tavuğun adetini buldum. Geliyorum şimdi aşağıya okumaya. Ağustos ve Eylül aylarında yeni doğan ve telef olan tavuk ve hindi sayıları tabloda verilmiş. Ondan sonra bak bunlar olduktan sonra diyor ki Ağustos ve Eylül aylarında bu kümeste bulunan hindi ve tavuk sayılarını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor hocam. Geldim bak şurada yazılıydı. Hindiden 600 tane vardı. Geldim 200 tane yeni doğmuş. Telef olan da 300. Yani 200 artı bir değer. Yani yeni doğanlar artı ya. Telef olanlara da eksi diyelim. O zaman ben 100 tane hindim azaldı bak. Burada Ağustos için şöyle yaptım. 100 tane azaldı. Bende kaç tane vardı hocam hindi? 600 tane vardı. 600'den 500'e düştü. Tamam hocam sıkıntı yok. Benim tavuğum ne kadar oldu? Bak yeni doğan 400, telef olan 340. 60 tane arttı. Yani 840'dan 900'e çıktı hocam. Eylül için de aynısını yapalım. Bak tavuktan 200 doğmuş, 400 telef olmuş, 200 tane gitti. Yani 400. Bak 400'e gel. 600 ama pardon bak ilk halinden yapmayacağız. Ben de hataya düştüm. Şimdi bizim Ağustos ayında sonuç olarak şunlar değil mi Ağustos ayı? Bak Ağustos. Geldim Ağustos'ta bunlar vardı. 200 doğdu. 400 öldü. 200 tane azaldı değil mi hocam? Bak bu 300'e düştü. Farkında mısın? 500'den 300'e düştü. Şimdi benim 900 tane neyim vardı hocam? Tavuğum vardı. 400 tane pardon tavuğu yapmışız. Hindiye yazmışız ya biz. Pardon arkadaşlar. Hata yapmışım. Şimdi tavuktan 200 tane doğdu. 400 tane öldü. 200 tane azalacak değil mi? Geldim tavuk adetim 900'dü. 700 oldu hocam. Pardon kusura bakmayın. Şimdi geldim hindi fiyatımız diyorum hala ya. Rezillik ya. Hindi adetimiz kaçtı? 400. Yeni doğan ölen de 200 tane vardı. 200 tane arttı. Bak bu da son durumda 700 olmuş. Yani son durumda eşitlenecek. Zaten C şıkkı gitti. Ağustos ayında bak 5'e 9. Hindiden 5 değil mi? Hindiden 5. Tavuktan 9. Hindinin rengi neydi? Yani mavi 5 değil mi? Hindi. Evet mavi 5. 5'e geldim 9. 5 9 bak 5 8 gitti. 6 9 gitti. Yani benim şıkkım A'ymış hocam. Karıştırdık ama artık af görün. Ben diğer soruma geçeyim. Anladıysanız şöyle bir tekrardan göstereyim. Ne yaptık ilk başta? Hindi ve tavuğun grafik sayısını bulduk. Sonra yeni doğan, telef olan ona göre bir yorum yaptık ve en sonunda da sütun grafiğinde bunun gösterimini bulduk hocam. Ben diğer soruma ve son soruma geçiyorum. Kısa bir şekilde özetlemek istedim. 3 tane grafik çeşidi koydum buraya. Zaten bu sorulardan daha zoru çıkmaz hocam. Tamam. Gel hadi okumaya başlayalım. Dinar İmam Hatip Ortaokulu'nun 2017-2018 eğitim öğretim yılında okuldaki öğrencilerin sınıf düzeylerine göre öğrenci sayıları vermiş. 5. sınıfta bu kadar, 6'da bu kadar, 7'de bu kadar, 8'de bu kadar diyormuş hocam. Tamam burayı okumana gerek yok. Bu okulda öğrencilerin tamamı bir üst sınıfa geçmiş. 8. sınıftaki öğrenciler de mezun olmuş. 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki öğrenci sayısı önceki seneye göre %20 artmış hocam. O zaman ne yaparım? Ben bir kere teker bulayım. Bak ilk başta ilk sene diyeyim şuraya. İlk sene. Ne kadarmış? Bak 50, 60 daha 110. Farkında mısın? Bak 5'e bölmüş. Hilelik yani. Bak hile yapmış. Burada 5 tane çizgi var hocam. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2 artacak. Yani burada 48. Bak bize direkt 50, 50 falan dedirmeye çalışıyordu. Sıkıntı yok. Bulduk. 1, 2, 3. 3 tık gitmiş. Yani burası 56. Bunun için yazdım bak. Buraya geldim. 1, 2, 2 tık gitmiş. 64. Bunun için yazdım. Geliyorum bak burası da 32 hocam. İlk sene benim teker toplayayım hepsini. 70, 80. Şuraya kadar 80. 110, 120 de buydu. İlk sene 200 tane öğrencim var hocam. Tamam. %20 artmış. Sonraki sene ne olur hocam? 240 tane olur. %20 ne demekti? 2 bölü 10'u hocam. Yani 1 bölü 5'i. 200'e 5'e böldüm. 40. Üzerine ekledim. 240 tane öğrencim varmış. Buraya kadar denilen her şeyi yaptım hocam. Sıkıntı yok. Ne diyor? Mevcut dönemde ara sınıflardan nakil olarak öğrenci gelmemiş bu okula. Tamam. Burayı da anladık. Yani diyor ki aralarda bir şeyler olmadı. Aklına bir şey karışmasın. Tamam hocam. 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki sınıf düzeylerine göre öğrenci dağılımı daire grafiğinde gösterilir ise 5. sınıflara ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? Şimdi bak 8. sınıflar mezun oldu. Bunu attım değil mi? Diğer sene için yapıyorum. Benim artık 5'lerim 6, bunlar 7, bunlar 8. 6, 7, 8 yaptım. Bunlar neydi hocam? Sabitti. Bak 6'da 48. Bak şuraya yazıyorum. 48. Burası neydi hocam? 56. Burası neydi hocam? 64. Şimdi ben 5. sınıflara ne kadar düşecek diye bakıyorum. Yeni sayım 240'tı. Bak 3 tane var. Bunları toplayayım hocam. 110, 120 buradan geldi. Buraya ne geldi hocam? 168. 168'i 240'a
Bu ne diyor? Hayır. 240'a tamamlamam için ne yapmam lazım hocam? Çıkarmam lazım. Buradan geldim 32, 72. Yani benim yeni gelen 5. sınıflarım 72 kişiymiş hocam. 72 kişi. Şimdi bize ne soruyor? Daire dilimi grafiği. Daire dilimi grafiğinde merkez açısı 5. sınıflar için ne olur diyor hocam. Şimdi ne yapacaksın? Diyeceksin ki 240 tane kişi varmış. 72'si bunların 5. sınıfmış. 360 derece 240 kişiye denk geliyorsa 72 kişiye kaç derecelik açı düşer diyeceksin hocam. Hemen burada yapıyorum. Bak 240'a 72 düştü. 240 360 dereceye karşılık geliyorsa 72 kaç dereceye geliyor diyor, diyeceksin hocam. Çapraz çarpımı yaptım. Bak burada 120 çarpı 2, 120 çarpı 3. 2'ye 3 oran var. Bununla bunu sadeleştireyim. 36'ya 1. X'imiz ne oldu hocam? 36 çarpı 3'ten 108'i buldum. Benim 5. sınıflara bir sonraki senede düşen derecem neymiş hocam? 108'miş. Bu sayede de bu sorumuzu da çözdük hocam. Çok güzel bir şekilde. Hemen ana ekranıma geçeyim. Geldim ana ekranıma. Ne yaptık biz? Veri analizi sorularını çok güzel bir şekilde analiz ettik ve ne yaptık? Tüm sorularımızı bitirdik. Veri analizinden de artık için rahat olsun. Sen ekstradan testlerini çöz tabii ki. Denemelerde de zaten çözüyorsun. Banko bir soru gelir hocam. Banko bir soru. Veri analizini tüm analiz grafikleri birleştirir bir tane al çöz ders. Tamam mı? Bunu da hallettin. Sıkıntı yok. Bundan sonraki konumuz olasılık. Seni olasılık videomda bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum ve abone olmanızı da çok isterim hocam. 1000'den sonra 1000 aboneden sonra bu şapka değişecek ve bu şapkayı kime yollayacağım? Aranızdan birisine yollayacağım hocam. Hepinizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese görüşürüz diyorum hocam. Bay bay.